Merhaba arkadaşlar. Öncelikle size 12 volt buzdolabını tanıtmak isterim. Şimdi karavanda yaklaşık olarak 3 yıldır geziyorum, dolaşıyorum ve yaşıyorum. Karavanım Alcovan bir karavandır. 89 model Ducato'dur. Aracımda daha önce 90 litrelik 220 volttan çalışan buzdolabım vardı. Ve bu buzdolabını kullanırken birçok ilk zamanlarda problemler yaşadım. Problemlerimiz nelerdir? Enerji problemi yaşıyoruz. 1000 wattlık bir tane invertörüm vardı. Bu invertörü çalıştırmak için en az 200 amperlik bir aküye ihtiyacımız var. Yaşam aküsü veya işte sulu akü veya şu anki yeni çıkan yeni nesil olan e, lityum akülerden bahsedelim. Enerjimiz yetersiz olduğu için geceleri her zaman için invertörümün sesinden uyanıp ve invertörümü kapatmak zorunda kalıyordum. Bu yüzden dolabımda çalışan bütün e, yemeklerin bozulma tehlikesi yaşıyordu ve birçok yemeği de atmış durumdaydım. Sonuç itibariyle enerji çok büyük bir problem oluyor ve bu 3 yıl boyunca gezerken birçok karavanı inceledim ve karavanlarda yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi elektrik problemi. Güneş panellerinin çok düşük olması ve gün içinde kesinlikle e, akülerimizi doldurmaması oluyor. Bu durumda hepimiz olarak, yani ben dahi olmak üzere, belki ben yeniydim o dönem, akülerimin güneş panellerinden doldurduğunu ve geceleyin bir problem yaşamayacağımdan kaynaklanan bir durumdu. Fakat sonra işte gün geçtikçe, yaşadıkça insan tecrübe kazanıyor. Bu tecrübemiz günlük 10-12 saatlik güneşte kesinlikle 10 amperden veya 20 amperden 200 amperimizin şarj olmadığını tespitinde kendimce bulundum. Bu süreç içinde yaşadığım problemler gecenin bir vakti kalkıp invertörümü kapatmak ve buzdolabımın çalışmaması ve yemeklerimin bozulması oluyor. Sonuç olarak ben çift kapılı buzdolabı aldım. Üst dondurucu, alt taraf e, yemeklerimi koyduğumuz bölüm. Bu bir reklam değildir. Üstüne basa basa söyleyeyim. Yeni karavan alacak insanlar için de bir tecrübe olması için. Belki bu videoyu izleyen bir arkadaşımız yeni bir karavan alacaktır veya bir dolap alacaktır ve kendisi için e, uygun olanı seçmek ister. Ben yeni seyir halindeydim. Dolabımın içine yemeklerim dökülmüştü ve yemeklerim döküldüğü için temizledim ve sizinle bunu paylaşmak istedim. Şöyle bir durum daha var. Dolabımız 90 litreliklerde kesinlikle ben buz yapamıyordum dolabımda. Buz göremiyordum ve gazından dolayı muhtemelen ev tipi buzdolabı olduğundan dolayı şöyle bir size ima edeyim. Yeni bir buzdolabı aldığınız zaman satıcıdan eve götürdüğünüz zaman bir saat boyunca bunu fişe takmayın, dinlensin derlerdi. Bunun sebebi herhalde gazının dibe dalmasıydı. Ama biz yollarda gittiğimiz için, sürekli hareket halinde olduğumuzdan dolayı e, gazı sürekli, demek ki oluyor ki dolaşımdan dolayı bu soğutma sistemini kabul etmiyor. Tabii ki 90 litrelik buzdolabını çıkarttım. Çıkarttıktan sonra bir yere bir arkadaşıma verdim. Ve bu kullanıyor ama çok memnun kendisi. Neden? Sabit bir yerde duruyor ve sabit bir yerde durduğu için dolabın çalışmasında buz yapıyor ve çok sağlıklı bir şekilde soğutuyor, ama ben yararlanamadım bu dolaptan. Yararlanamadığım gibi de bütün yemeklerimi de yolda giderken bozuyordu. Tabi 12 volt buzdolabı aldık. Çok güzel. Soğutması da çok güzel. Hani dersiniz ki yolda giderken yemekleriniz dökülür mü? Dökülüyor. Tabii ki ona göre saklama kaplarıyla eğer dolabınızda muhafaza ederseniz yolda giderken de dökülmeyeceğine inanıyorum. Demek istediğim, sizin için de bir bilgi olması için bu videoyu çekmek istedim. Ve dolabımı temizlediğim için sizinle de paylaşmak istedim. Gerçekten bu bir reklam değildir sizin için. Ama enerji sisteminizi hesaplayarak akşamda elektriksiz kalmamak için hesaplarınızı doğru yapın. 200 amperiniz gün içinde en fazla dolacağı 100 amperdir. 100 amperin 50 amperini kullanacaksınız ve burada yine de invertörünüz çalışırken en fazla 8 saat veya 5 saat çalışıp ondan sonra size uyarı verecektir ve uyarı verdiği için de tekrardan kapatmak zorunda kalırsınız. Dikkat etmenizi en tavsiyem size tabii ki olur. Aracınızda 12 volta çok önem gösterin. Ben aracıma sadece 220 olarak 2 tane
cihazımı kullanıyorum. Biri bulaşık makinesi, biri çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi çok bir elektrik yakmıyor ama bulaşık makinesinde rezistansımız olduğu için çok fazla elektrik tüketiyor. 1900 watt kadar elektrik tüketiyor. Ama sizin için en ideali neyse onu tercih edin ama solar cihazlardan biz elektrik aldığımız için, yani elektriğin çok kıymetli olduğunu, gün içinde şarjının daha iyi olması için veya akşamları sizi perişan etmemesi için dikkat edin lütfen. Size buzdolabını da göstereyim, size anlatayım. Çift kapılı bir buzdolabım var. Üst tarafı buzluk, alt tarafı saklama alanı. Bir de anahtar bölümü var. Anahtardan kilitliyorum ben. Kilitlediğim zaman yolda giderken, seyrederken de kapakları açılmıyor. Gerçekten çok memnunum. Ben bunu bir reklam için söylemiyorum. Satıcıya çok teşekkür ediyorum. Çok ilgiliydi ve çok yardımcı oldu. Üst tarafa 5 litrelik su koysam dahi çok rahatlıkla sığıyor. Burada buz tutuyor yaz günleri. Kullanmanız için herhangi bir et, balık gibi bir ürün koyduğunuz zaman buz hale getiriyor. Yemek yaparken de çıkartıp önceden buzunun çözülmesi için bekletiyorsunuz. Alt tarafı yine öyle. Çok güzel bir şekilde sebzelerinizi bozmuyor, yemeklerinizi de bozmuyor. Belki de ben rastlamadım. Tüketiyorum çünkü sonuç itibariyle biz fazla almıyoruz. Çünkü dolabımız ve yer problemimiz olduğundan dolayı koyacak fazla bir yerimin de olmadığından dolayı, daha doğrusu saklama alanım var ama hani çok tüketen bir insan olmuyoruz. Yani bir insan yolda giderken ne kadar acıkabilir veya işte, ama ben tam zamanlı bir şekilde yaşadığım için ben alıyorum ama dikkat ediyorum ki bozulmayacak şekilde istifade etmem lazım. Sonuç itibariyle bir israftır. Bu israfın önüne geçmek istiyorum ben. Anlatmak istediğim, dolabım 12 volt ve 24 volt olarak aldım ama ben 12 volt karavanımda kullanıyorum. Tüm cihazlarım 12 volt, lambalarım olsun, televizyonum olsun. Bunun gibi cihazlarım tamamı 12 volttan çalışıyor. Ben enerji probleminde şu an yaşamıyorum ama yeni alacaklar insanlar gerçekten buna çok dikkat etsinler. Enerji önemli, su önemli. E, Dolap daha da önemli çünkü saklama alanınız ve yemeklerinizin bozulmaması için inanılmaz bir sorun. E, 100 litrelik buzdolabım var, 110 litrelik herhalde. İnternetten aldım ama satıcıdan gerçekten ben memnunum. Bu bir reklam değildir. Dolabım çok kullanışlı benim için. 90 litrelikten sonra çift kapaklı buzdolabına geçmem inanılmaz bir şekilde ferahlık sağlattı bana. Tabii bunun yanında artıları çok fazla, eksileri çok az benim için. Eksisi yok derece diyebilirim. Tüm ihtiyaçlarımı benim için karşılıyor. Benden size bu kadar tavsiyemdir. Eğer ki düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz. Tabii ki benim de bilmediğim, görmediğim mutlaka çok şey vardır. Benim anlatmak istediğim bu kadardı size. Görüşmek üzere tekrardan. Bu tecrübeleri gerçekten karavan alacak ve karavanda duracak insanlar için oturur izlerseniz sizin için de bir bilgi olur. Tabii yapıp yapmamak sizin elinizde olan bir şeydir. Görüşmek üzere tekrardan. Size ara ara bundan sonra belki ihtimal yaşadığım problemler ve veya işte tecrübelerimi paylaşmak isterim. Tabii ki sizin de vardır yaşantınız. Yaşantınızı anlatmak istersiniz, paylaşmak istersiniz. Yazarsanız gerçekten ben sizinle daha iyi olur. Çünkü bilgi paylaştıkça güzeldir. Görüşmek üzere.